Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir filmin incelemesini yapacağız. Matrix dünyası ve gerçek dünyamızla ilgili bir film incelemesi olacak. Matrix filmini ben 98 yılında ilk çıktığı filmiyle direkt sinemalarda izlemiştim. O dönem çok fazla ne diyeyim size aktarmaya çalışayım daha doğrusu. Çok fazla izlenme aldı. Ben de bunların içindeydim. Gidip sinemada izleyenlerden biriyim. Bu filmle ilgili detaylı bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Matrix filmi bir Hollywood klasiği olmaya adayken bu üçlemenin özellikle ilk filmi üzerine yapılan yorumlar ve tartışmalar halen devam etmektedir. Filmin bu kadar tartışılması ilk olarak Matrix ile başlayan filmler ve televizyon dizileri üzerine felsefe kitapları yazma eğiliminin de ortaya çıkma nedeni oldu. Bu kitaplarda Matrix filmi ve fikri birçok yazar tarafından farklı açılardan ele alındı, sorgulandı, eleştirildi. Bir eser üzerine bu kadar derinlemesine incelemeler yapmanın ne kadar yerinde olduğu tartışılır. Ama tüm bu çalışmalar Matrix'in sevilerek ya da sevilmeyerek en çok ilgilenilen film haline getirdi. Bir film olarak Matrix bu kadar ilgi ve incelemeyi hak ediyor muydu? Matrix'i yalnızca bir film olarak ele almak doğru mudur? Filmin felsefi temellerini araştırmak bizi hangi noktalara götürmektedir? Bu sayılan soruları herkesin farklı yanıtlaması tabii ki olanaklıdır. Ancak Matrix'i başkalaştırarak bugünkü dünyaya uyarladığımızda nelerle karşılaşırız sorusu gündeme alındığında yapılan incelemelerin ve eleştirilerin dışında bir simge olarak kendi Matrix'imizin içinde yaşıyor olmamız önümüze çok da uzak bir olasılık olarak çıkmamaktadır. Ünlü yönetmen Darren Aronofsky de filmin etkisinde kalanlardan. Matrix'in ilkini sinemada izleyen Aronofsky, filmden çok etkilendiği ve bilim kurgu sinemasının bundan sonra aynı olmayacağı hissettiğini söylenir. Yıllar ünlü yönetmeni haklı çıkardı ve ilki 1999 yılında, ikinci ve üçüncüsü 2003 yılında gösterime giren film, içerdiği felsefi söylemler kadar kullandığı teknolojiyle de dünya sinema tarihinde hak ettiği yeri aldı. Arkadaşlar buradan sonra Neo seçilmiş kişi hakkında bilgiler vereceğim. Yani filmdeki baş karakter. Gündüzleri bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson, geceleri de Neo kod adı ile hackerlık yapar. Matrix'i araştıran Neo, onu yok edecek seçilmiş kişi filmdeki tanımıyla The One olduğundan habersizdir. Filmde kullanılan adların çoğu felsefi, mitolojik ya da dini referanslara sahip. Neo böyle bir referansa sahip değil ama harflerin yeri değiştirildiğinde One yani seçilmiş oluyor. Neo hikayede Mesih olarak konumlanırken Ajan Smith de bir nevi Deccal olarak yer alıyor. Matrix serisinde seçim önemli bir rol oynuyor. Karakterlerin hemen hemen hepsi bir seçimde bulunuyor ve her seçim bir sonuç doğuruyor. Neo da filmin başında kırmızı hapı seçerek seri boyunca yapacağı seçimlerin ilkini gerçekleştirmiş oluyor. Bundan sonra yapacağı seçimlerin haddi hesabı yok. Hatta serinin finali de Neo'nun seçimiyle sonlanıyor. Bu bölümde Ajan Smith ve Neo ile yaptığı dövüş esnasında neden pes etmediğini sorduğunda aldığı cevap çünkü bir seçim yaptım oluyor. Yunan mitolojisinde düşler tanrısı olan Morpheus, Matrix'te Neo'yu rüyadan uyandırıyor. Ona mavi ve kırmızı hapları sunan Morpheus, Neo'yu hiçbir şeye zorlamıyor, gerçeği göstererek seçenekler sunuyor. Morpheus umudu, Locke da gerçekliği temsil ediyor. Filmde yaşanan bu çekişme aslında Gnostiklerle empiristler arasındaki felsefi çatışmaya da bir gönderme yapıyor. Sezgisel bilgiye, aydınlanmaya inanan Morpheus, Gnostik, bilgiye ancak tecrübeyle ulaşabileceğine inanan ve öyle davranan komutan Locke da
emperist bir tarafı temsil ediyor. Kaptan Locke da adını 17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan John Locke'dan almıştır. Düşünür, empirizmin temeli sayılan insan anlayışı hakkında makaleyi 1690 yılında yazmış. Gerçek nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Morpheus bu soruları Neo'ya yönelttiğinde ondan bir cevap alma beklentisi içinde değil, sorularla kafasını açmak istiyor. Ama kafanın açılması için önce karışması gerekiyor. Tam da bu noktada Morpheus, gerçeğin çölüne hoş geldin diyerek ünlü düşünür Jean Baudrillard'ın selamını çakıyor. Matrix'te yer alan adların tesadüfi bir seçim sonucu yer almadığını, hemen hemen hepsinin dini, felsefi ya da mitolojik referanslar taşıdığını belirtmiştik. Serinin 3. de yer alan Trinity adını Hristiyanlık dininin omurgası sayılan kutsal üçlemeden alır. Neo, Morpheus ve Trinity'nin de başından sonuna kadar beraber mücadele eden 3 isimdir. Morpheus'un kullandığı geminin adı da Nebukadnezar, Keldani hanedanından gelen birden fazla Babil kralının adı olan Nebukadnezar, aynı zamanda yenilmez unvanını kazanan 2. Nebukadnezar'ı da kapsar. Matrix Reloaded'da tanıştığımız Kaptan Niobe de mitolojiden alır adını. Daha bitmedi. Filmde Neo'ya yani Mesih'e ihanet eden kişinin de adına dikkat. Bu kişinin adının da şeytanın adlarından biri olan Lucifer'den üretildiğini ve Cypher olduğunu düşünebilir miyiz? Bizce düşünürüz. Mesela film boyunca Neo'nun kurtarmak için türlü bedeller ödediği Zion'la adı da İncil'de yer alıyor. Matrix'in gerçekliği ya da simülasyon Matrix'in gerçek olup olmadığı ya da gerçekleşebilme olasılığını sorgulamaya başladığımızda ilk bakmamız gereken kriter bir simülasyonun içinde yaşayıp yaşamadığımızdır. Ancak bunu anlamamız en büyük simülasyon teoristi olan Jean Baudrillard'a göre olanaksızdır. Çünkü biz seyirciler de kodlar ve modellerden oluşan bir dünyada yaşamaktayız ve gerçekle tüm temasımızı yitirmiş durumdayız. Gerçekle olan temasımızın tamamen yitirilmiş olması ise bizim gerçekle gerçek olmayan arasındaki farkı anlayamayacağımız bir ve simülasyonlardan oluşan bir dünyada yaşıyor olsak dahi bunun farkına varmamızın olanaksız olması sonucunu doğuracaktır. Tüm bu düşünceler ışığında yeniden Matrix filmine döndüğümüzde filmin bize söylediklerinin yeni şeyler olmadığı, hatta tüm bu söylemlerin Platon'un mağara alegorisinde anlattığı varlığın ikiliğine kadar götürebildiği ortaya çıkmaktadır. Ancak filmin özelliği bu söylemleri birleştirerek felsefe öğretimi yoluyla ulaşması olanaksız olan büyük bir kitlenin gözleri önüne sermesidir. Sonuç kısmına gelirsek arkadaşlar, tüm yazılanların ve söylenenlerin ötesinde Matrix değerli bir yapım olmasına rağmen aslında insanları köleleştirdiğini ve onları tüketim makineleri haline getirerek düşünmelerine bile fırsat vermeyecek bir hızda tüketmelerini sağladığını iddia ettiğimiz sistemin tam ortasından Hollywood'dan çıkmıştır. Gerçekten de Hollywood bugün dünya film endüstrisinin merkezi durumundadır. Ve bunun nedenleri de sistemin korunmasına bulunduğu katkılarda aranmalıdır. Bu doğrultuda filmin bazı gerçekleri görmeleri için uyandırma misyonuyla çekilmediği söylenebilir. Ama üzerine düşüldüğünde bugüne kadar birçok felsefecinin ortaya koyduğu fikirleri barındırıyor olması ve bu düşüncelerin en azından duyulması için yaptığı katkı da küçümsenmemelidir. Film bu yönleriyle kendiyle çelişir bir duruma gelmiştir. Bir Hollywood yapımı için fazla düşünsel öğe barındırmaktadır. Ama bir uyandırma filmi için de fazla Hollywood ürünü özelliğine sahiptir. Filme çokça yer verilen ve özel çekim teknikleriyle zenginleştirilen şiddet ve kovalamaca sahneleri bunların en güzel örnekleridir. Matrix filmi önümüzdeki yıllarda
konuşulmaya devam edecek. Kafamızda sorular bırakan ilginç filmlerin en başında gelmeye devam edecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.